Selamünaleyküm. Evet selamlar. Biraz önceki girişin ardından bugün ne çekeceğimizi anlamışsınızdır. Rampage'in çıkartmış olduğu Fly X Plus isimli, çok S var bu arada, elektrikli scooter'ını inceleyeceğiz. Rampage bu scooter'da bayağı iddialı çünkü muadillerine göre daha pahalı bir fiyata sahip. Biliyorsunuz Xiaomi'nin veya birkaç tane markanın çıkarttığı 2500-3000 lira skalasında gezen scooter'lar var. Özellikleriyle çok önüne geçeceğini düşünüyorum. Özellikle de hız ve batarya konusunda. Biraz önce izlediğiniz görüntüyü aslında hala çekmedik. Birazdan çekeceğiz. Kutuyu hala açmadım. Birlikte açalım diye. Allah! Hoppa! Evet, yine kadraja ikimiz de sığmıyoruz. Kutu bayağı büyük. Bir kutunun sağına soluna bakalım. Evet, kutumuzun yan tarafında özellikleri yazıyor. Panasonic bir bataryaya sahip. Hız olarak maksimum 32 km hıza çıkabiliyor. 8.5 inç tekerlekleri var. Bu konuya değineceğim bu arada. Negatif ve pozitif yönlerini anlatacağım. 3 tane frenimiz var. Onlara da değineceğiz. 3 tane hız ayarı var. Ve çoğu scooter'da olmayan farlarımız var. Ne kadar verimli ona da bakacağız. Tekerlekleri motosikletlerde de olduğu gibi iç lastiksiz. Bir tane ekranımız var. LCD bir panel. Bir de mesafe olarak 20 ile 25 km arasında gidebiliyormuşsunuz. Tabii ki bu scooter'ı sürdüğünüz hıza bağlı değişiyor ama 20 ile 25 km arası gayet iyi bir rakam. Hoppa! Evet, hadi bir an önce açalım. Bu arada scooter'ı satın almadım. Rampage'den rica ettim, ben incelemek istiyorum diye. Çünkü çok kişi yazmış hani scooter inceler misin vesaire diye. Xiaomi'ye yazdım, dönmediler bile. Sağ olsun Rampage yolladı, hem de daha iyi bir model. Bunu tekrar paketleyip geri göndereceğim. O yüzden çekilişte verir misin abi falan yazmayın. Ki bu bir inceleme ürünü. Benden daha önce başka YouTuber'lar da inceledi. O yüzden böyle sıfır gibi olmayabilir paket. Ama güzelce paketlemişler, tekrar bantlamışlar. Hoppa! Bu arada ürünün linkini aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz fiyatına ve daha teknik özelliklerine. Haydi bre. Harbi kutu var ya kocaman. Ama nasıl atacağım bunu şimdi? Oha be. Bu ne lan? Şöyle küçük bir kutumuz çıktı. Çek. Scooter bildiğin çıktı bu arada tamamen. Herhalde fırlattığım en büyük kutu bu olacak. Kutumuzda işimiz bitti. Bu arada onu herkes yapamaz ha, dik düştü kutu. Şöyle görün. Evet arkadaşlar, biraz scooter'ı temizleyeceğim. Benden önceki inceleyen YouTuber'lar bunu pis yollamışlar. Belki de temizlediler bilmiyorum ama güzel temizlememişler. O yüzden böyle güzel bir şekilde sileceğim her yerini. Öyle tanıtmaya başlayacağım size. Ya yine çok kirli gelmedi açıkçası da yine daha temiz olabilirdi. Ha. Tamam. Bravo. Evet. Tamamdır. Şimdi kutumuz içinden neler çıkıyor bir bakalım. Şöyle bir batarya çıkıyor. Daha doğrusu batarya değil, şarj aleti çıkıyor. İçinden güç kablosu çıkıyor. Bir tane lastikleri şişirmek için hortum ama pompamız yok. Bir tane de alyan çıkıyor. Bir tane de kullanım kılavuzumuz var. Aynı zamanda garanti belgesi. Evet, burada Türkçe bir şekilde anlatmışlar her şeyi. İçindekiler şeklinde ayırmışlar. Burada görsel, resimli bir şekilde tek tek anlatılmış ne yapmanız gerekiyor. Montajdan nasıl kullanmanız gerektiğine kadar her şeyden bahsedilmiş. İnsanların alışık olmadığı bir ürün olduğu için bence çok iyi olmuş bu. Ben de bakacağım bu arada. Tüm teknik bilgileri vesaire her şey var dediğim gibi. İngilizcesi de yer alıyor. En arkasında da garanti belgesi mevcut. Toplamda 2 yıl garantimiz var Segment bilgisayar tarafından. Şimdilik güle güle. Şu kutuya da yol verelim. Bir de sanırım kollar var bunun içinde. Dediğim gibi elciklerimiz çıktı burada. Bu arada yapı olarak gayet güzel. Böyle çok güzel yumuşacık bir hissi var. Bu arada tırtıklı yapısı sayesinde eliniz kaymaz. Hani giderken terler eliniz vesaire. Sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Deneyeceğiz zaten. İlk fren kısmını takıyoruz şu boşluğa. Oturttuktan sonra elciğimizi takıyoruz. Üstüne left right diye yazmışlar. Sağ ve solu nereye takacağınızı anlayabilmeniz için. Şimdi şu kısmı, fren ve kornamızın olduğu kısmı sabitleyebilmemiz için alyan yollamışlar yanında. Bunu nasıl ayarladığınız önemli değil. Nasıl rahat edecekseniz aşağıda olabilir, biraz daha yukarıda olabilir. Ben aşağıda kullanmayı tercih ediyorum. Motorda da öyle yapıyorum. Evet, sıktıktan sonra oynama olmuyor. Sabitleniyor. Diğer elciğimizi de takalım. Ve kurulum tamam. Evet, scooter bayağı kolay kurulumlu. 2 dakika gibi bir sürede kurduk scooter'ı. Şimdi tabii ki bunu kapalı alanda test etmem çok zor. O yüzden güzel güneşli bir havada incelememizi yapalım.
Evet selamlar. Güneşli bir havada videoya devam edeceğimizi söylemiştik ama çok sıcaktı hava. O yüzden böyle gün batımına geldik. İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Şimdi scooter'ımızı deneyeceğiz. İlk bir tur atacağım. Sonra kaskımı getirdim yanımda. GoPro takılı olacak ona. Benim gözümden de göreceksiniz nasıl olduğunu. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Evet yaklaşık 15 kilometre hızla geldim. 2 katına kadar çıkabiliyor. Daha öncesinde denedim. Daha doğrusu dün denedim. 32-33 kilometrelere kadar ilerliyor. Ama 15'ten sonra tık tık yavaş yavaş artıyor. Şimdi kaskı takayım. Benim gözümden nasıl gözüküyor? Fonksiyonları nasıl ayarlanıyor? Onları göstereyim size. Evet. Şu an gidonu bu şekilde. Gerçekten gidonu çok rahat. Şu silikon elciklere bayıldım. Burada 2 tane tuşumuz var. Bir açma kapama tuşu, bir de mod tuşu var. Şöyle LCD ekranında göstereyim sizlere. Bakın bu bataryamız 5 çizgiden 4 tane kalmış. Şurada D modu var kırmızı. Görüyorsunuz bu spor mod. Şu mod tuşuna bastım. Şu an en yavaş moda aldı. En yavaş modda maksimum 9 kilometre hızla gidebiliyorsunuz. 9 kilometre hızda tempolu bir koşuya eşit. Tekrar bastığınızda da beyaz D yanıyor. Orta mod diyebilirim. Maksimum 15 kilometreye kadar çıkıyor. Ve tekrar bastım. Kırmızı oldu. Spor modda 32-33 kilometrelere kadar çıkabiliyor. Şurada da kornamız var. Farımızı da göstereyim ben size. Şöyle ön kısmında bir far var. Bayağı aydınlatıyor bu arada ama şu an hava aydınlık olduğu için size gösteremiyorum. Çift tık yaptığınızda mod tuşuna far kapanıyor. Yine açalım biz. Şöyle disk frenini de göstereyim. Bakın. Buradan sıkıyorum. Yine sıkacağım. Bakın. Hem ışığı yanıyor frene bastığımda hem de disk kilidi geriliyor. Hadi neyse binelim. Spor moddayım. Şöyle gaza bastım. Şöyle hızımı da görün. Şu an 16. Gittikçe hızlanıyor. Frene bastım ve durdum. Şimdi bir normal moda alayım. Yani en yavaş moda. Bu arada scooter'ı kullanmak için üstüne binip direkt şuna basmıyorsunuz. Bu gazımız. İlk önce bir ayakla adım atmanız lazım. Sonra basıyorsunuz. Yavaş yavaş hızlanmaya başlıyor. Evet, hıza çıktı. Şöyle durdum. Kaldırdım. Mesela 5 kilometre hızla gitmek istiyorum. Şöyle 5 kilometredeyken elinizi tutun. Sonra bırakın yine olduğu yerde kalıyor. 5, 6, 4 o civarlarda gidiyor. Tabii ki 5 çok yavaş. Yürüme hızı neredeyse. Şimdi bir de orta moda alayım. En makul olan bu. Spor mod bazen deliriyor çünkü. Şu kornayı da koyalım. Hadi bakalım. Bir yandan da size çektiğim GoPro'yu gözüne. O birine çarpmamak için. Ne diyorum ben ya? Artık ben bir yola bakayım, siz de görün karşı. Şu an 15 kilometre maksimum hızında gidiyor. Ve frene bastım. Durdum. Arkada da bir ayak frenimiz var. Yani bunu da destek olarak kullanabilirsiniz. Ve bir de spor modunu alıyorum. Çılgın mod abi. Gerçekten çok iyi hızlanıyor ama şarjı ölümcül yiyor. Hadi bakalım. Yani direkt bindim bakın 15'e geldik 16. Biraz önüme bakayım. Biraz daha hızlanınca göstereyim size. Allah Allah Allah. Şu an 22. Mesafe etmiyor yani. Ben size şimdi yolda göstereceğim bunu, bir yola çıkmam lazım. Burada 30'a gelene kadar dediğim gibi şey etmiyor. Mesafe etmiyor. 20-25'te de dönmek istemiyorum. Bir deneyelim ama. Oo çok hızlı. Vallahi çok hızlı. Evet hızlanıyorum, hadi bakalım. 22, 23. Yok hiç yetmeyecek. 24. 25'e geldik ve bitti. Yani mesafe olması lazım dediğim gibi. Onu birazdan ofise doğru giderken çekeyim. Bir de şunu da göstereyim. Şurada bir ayaklığımız var. Ayaklığı açıp bu şekilde tutabiliyorsunuz. Ama çok dengesiz, yani biraz daha yatması gerekiyordu bence. Şöyle vurduğunuzda bakın. En ufak bir dokunuşta rüzgarda devrilir. Hani çok sağlıklı olmamış. Bilmiyorum bir ayarı var mı, baktım ama bulamadım. Ama şu şekilde duruyor dediğim gibi. Gidonu sol tarafa çevirmenizde fayda var. Sağda tuttuğunuzda da duruyor ama düşme ihtimali artıyor. Tekerleğiniz sola baksın ve bu şekilde duruyor. Bence gayet güzel. Bu arada daha önce inceleyen YouTuber'lara laf atmıştım. Gerçekten temizlemişler. Birkaç kere kullandım, leş gibi oldu. Şimdiden onlar da helal etsin. Evet, scooter'ımızın bataryası diğer scooter'larda olduğu gibi alt kısımda değil. Bu gördüğünüz gidon kısmında. Zaten kalınlığından anlamışsınızdır. Bunun bir avantajı var açıkçası. Ağırlık noktası ön tarafta olduğu için ben gidonu daha rahat kullandım açıkçası. Çünkü hızlı gittiğinizde gidon iyicene hafifliyor ve tehlike arz etmeye başlıyor. Buranın ağır olması yüksek hızlarda gayet güzel. Bataryayı nasıl çıkartacağımızı da göstereyim. Şurayı kaldırıyorsunuz. Bu arada şu küçük detayı da göstereyim. Giderken poşet vesaire asabilmeniz için küçük bir askı var burada. Şöyle şurada bir kapakçımız var. Onu döndürüyoruz.
ve çıkartıyoruz. Ve burada bir kurdelemiz var. Onu çekiyorum ve bataryamız çıkıyor. Uzunlamasına silindirik bir bataryaya sahip. Zaten ağır bir batarya. Bataryamızı çıkarttıktan sonra şu alt kısmında silikon bir kapakçık var. Kapakçığı kaldırdığımızda şurada DC girişini görebilirsiniz. Şarj aletimizi buraya bağlayıp prize takıyoruz. İşlem bu kadar. Dediğim gibi yaklaşık 3,5-4 saatte full şarj oluyor. Hoppa. Böyle de yerine koyduk. Bataryayı yerine koyduktan sonra bu yaylı kapakçığı takmayı unutmayın. Bu çünkü dibe doğru ittiriyor bataryayı. Koç gibi koç. Evet, biraz önceki görüntülerin ardından 3 gün geçti. 3 gündür bu scooter'ı kullanıyorum. Toplamda full'den boşa 2 kere şarjını bitirdim ve menzilini az çok anladım. Menzili 20 ile 25 kilometre arası yazıyor. Ben bunu en yüksek modunda, spor modunda son hızda kullandım. Ve yaklaşık 14 kilometre sonra şarjı bitti. Ben 95 kiloyum. Bunu da hesaba katmamız gerekiyor. Çünkü ağırlık ne kadar arttıkça enerjisi de o kadar fazla gidiyor. Uzun mesafeli bir yere gidecekseniz spor modda son hızda kullanmanızı tavsiye etmem. Yani atıyorum bir 20 kilometre gidecekseniz bir 5 kilometre kala sizi yolda bırakabilir. Ama şehir içinde sağa sola gitmek için gerçekten güzel. Şöyle bir durum var. Zaten bu scooter'la trafiğe çıkmayın. Yani kaldırımdan da gitmeniz doğru değil ama yola çıkmaktansa kaldırımdan gitmeyi tercih edin. Bunun sebebi başınıza bir kaza bela gelebilir. Ben kaldırım olmayan yerlerde de sürmek durumunda kaldım. Ve yolda gerçekten tehlike arz ediyor. Ne kadar 25 kilometre hızlara çıksa da düz yolda yanınızdan 50 ile 60 da belki 100 ile arabalar geçiyor olduğunuz yere bağlı. Ve rüzgarları bile sizi sarsmaya yetiyor. İkinci bir yanı da tabii ki korumalarınız olmuyor. Kimse kask takarak kullanmıyor bunu. Ki ben de öyle yaptım açıkçası denerken. O yüzden dediğim gibi olabildiğince yayaları rahatsız etmeden kaldırımdan gitmeye çalışın. Ve yollara dikkat edin. Tekerleri küçük olduğu için çukurlu bir yolda, tümsekli bir yolda sizi düşürebilir. O yüzden hızınızı ayarlayın. Ve muhakkak önünüzdeki yola bakın. Karşıya bakarsanız bununla düşmeniz kaçınılmaz olur. Tabii ki arada gözünüz karşıda da olmalı. Şunu da eklemek istiyorum. Böyle tırtıklı yollarda giderseniz sizi çok yorar. Çünkü üstünde herhangi bir süspansiyon yok. Yani aldığı darbeyi yumuşatmıyor. Direkt böyle tırrrr, siz yiyorsunuz o tüm titreşimi. O yüzden dediğim gibi biraz yorabilir sizi tırtıklı bir yolda gitmeniz. Onun dışında ben scooter'ı gerçekten beğendim. Malzemesi olsun vesaire gerçekten kaliteli. Ve bir şey söyleyeyim mi? Baktırıyor yani. Yolda böyle birkaç kişi durdurup beni sordu bu ne, hangi marka, Xiaomi mi vesaire diye sordular. İnsanlar alıştı tabii martılara, yeşil renk vesaire. Siyah böyle güzel görünümlü bir şey gördüklerinde merak edip soruyorlar. Bir de şunu eklemeyi unuttum. 100 kilonun altındaki kişiler için öneriliyor. 100 kilo ve üstünde biraz sıkıntı yaşatabilir. Gider ama yokuşlarda vesaire hiç çıkamazsınız. Yokuş demişken 20 derece eğimi 6-7 kilometre hızla tırmanabiliyor. Biraz daha arttığında artık gücü yetmiyor. Ay ne mesaj geldi be. Tekrarlıyorum ben 95 kiloyum. 95 kilo bir anlanın. Düzlükte maksimum 27 kilometre hıza ulaşabildim. Rampada 34'e kadar çıktı. Yani 70 kilo bir insan tahminimce, bunu kafamdan söylüyorum, 30 kilometre hızlara düz yolda rahat görür. Ürünün linkini aşağıda açıklama kısmına ekledim. Oradan ürüne ulaşabilirsiniz. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Lastikleri bildiğimiz havalı lastik. Yani sürekli basıncını kontrol etmeniz gerekebilir. Bu önemli. Küçük teker olduğu için daha da önemli. Zaten gerekli basınçlar vesaire kitapçığında yazıyor. Oradan kilonuza göre lastik basınçlarını ayarlayabilirsiniz. Scooter hakkında sormak istedikleriniz varsa aşağıda yorumlarda cevaplamaya hazırım. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.